Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, ister meze deyin, ister yemek deyin. Bugün harika bir tarifle geldim. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 3 tane kapya biber, 3 tane kuru soğan, 6 diş sarımsak ve 2 tane de yeşil biberimiz var. Ama siz bu malzemeleri istediğiniz kadar çoğaltıp azaltabilirsiniz. Yani evde ne varsa ona göre kullanın. Kapya biberleri kesiyorum ortadan ve ortasındaki tohumlarını temizliyorum. Domateslerimizi ortadan ikiye keserek hazırlayalım. Toplam 5 domates kullandım. Şöyle orta büyüklükte. Kuru soğanları da ortadan keselim. Yeşil biberlerimizi de şöyle 2'ye veya 3'e bölerek hazırlayalım. Yine daha önce hazırlamış olduğum sarımsakları da hepsinin üzerine ekliyorum. Yaklaşık 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı üzerine gezdirip iyice her tarafına zeytinyağı sürelim. Ben bu kadar kullandım malzemeyi ama siz mesela kocaman bir kuru soğan da kullanabilirsiniz. Benim soğanlar küçük olduğu için 3 adet kullandım. Bütün bu malzemelerin ne kadar olduğu, kaç olduğu hiç önemli değil. Zevkinize göre uyarlayın. Bütün malzemeleri şöyle bir zeytinyağı ile iyice harmanladım ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine domatesleri aşağı doğru bakacak şekilde dizdim. Sebzelerimiz fırına közlenmek için gidiyor. Alt üst ayar ve fanlı, yani hem alt üst hem fanlı olarak çalıştırdım. 210 derecede 25-30 dakika közlenmeye bırakıyorum. Makarnamız, daha doğrusu hamurumuz için gerekli malzemeler: 2 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım su bardağı su. Hepsini güzelce bir karıştıralım, yani bağlayalım. 2,5 su bardağı unumuzu ilave edip güzel bir hamur yoğuralım. Sevgili arkadaşlarım, hemen belirteyim. Bu yapmış olduğumuz Kafkas ülkelerinde gırnış olarak geçiyor. Almanlarda spätzle olarak geçiyor. İtalyanlarda makarna gibi geçiyor. Yani aslında birçok dünya mutfağında olan bir şey ama isimleri farklı. Yani kısaca evde yapılmış makarna diyebilirsiniz. Şöyle güzelce yoğuruyorum. Elinize yapışkan bir hamur, un takviyesi yapmayın. Hamur kendini toparlamışsa tamamdır. Şöyle elimi bir temizliyorum. Yıkadıktan sonra tezgaha biraz un serpip şöyle 2 dakika yoğurduğum makarna hamurunu tezgaha alıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, biraz unla çalışırsanız elinize yapışmıyor, hiç korkmayın. Ama yoğururken yapışkan bir hamur, bu sizi korkutmasın. Şöyle birazcık düzeltiyorum ve hamurumuzu tezgahta bu şekilde bir 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakikanın sonunda oklavayla güzelce açmaya başlayalım. Çok az un serpiyorum. Yani çok fazla un kullanmanızı tavsiye etmem. Çok yumuşak ve kolay açılabilen bir hamur zaten. Birkaç dokunuşta istediğiniz gibi açabiliyorsunuz. Şöyle diyebilirim, yaklaşık 40 santime 35 santim kadar açıyorum. Şimdi size ne kadar ince açtığımı da detaylı olarak göstereceğim. Ben bu tarifi biraz sonra bahsedeyim. Bakın sevgili arkadaşlarım. Şöyle 3-4 milim kalınlığında diyebiliriz. Şimdi bir rulet yardımıyla üzerine önce 5'er santimlik şeritler halinde keselim. Daha sonra da onları yarım santime yakın, yani 1 santim olmasın, ince ince, yani ne kadar kesebiliyorsanız o şekilde ince ince keserek hazırlayın. Bu çok kolay bir tekniktir. Ben daha önce gırnış tarifi vermiştim. O biraz oyalamıştı. Bunu böyle kendiliğinden buldum. Bizim mantıyı böyle aklıma geldi. Çok daha pratik. Açtık, kestik. Şimdi elimizi birazcık una bulayarak her bir taneyi alın. 2 elinizin arasında şöyle bir silindir yapıp unladığınız tabağa alabilirsiniz. Çok zevkli bir çalışması var. Hatta bunu yaparken çocuklarınızdan da yardım isteyebilirsiniz. Hem de onlar için çok güzel bir aktivite olur. Bakın sevgili arkadaşlarım, elimi alıyorum. 2 elimin arasında 1-2 defa döndürüp hemen tabağa bırakıyorum. Benim için bu bezeyi komple yapıp bitirmek, ben saatte tuttum, 12 dakikada bitirmiştim. Hatta 12 dakika sürmemişti bile. Bütün makarnamız hazır.
Makarnamızı şöyle bir kenara ocağın başına alalım. Biz makarnayı yapıncaya dek bu arada sebzelerimiz de közlenerek fırından çıktı. Bakın sevgili arkadaşlarım, 210 derecede yani yüksek bir ısıda biraz üst rafta iyice köz haline getirdik. Kapya biberin kabukları vardır, bilirsiniz. Şöyle çıkarabildiğinizi, o kendiliğinden zaten çok kolay tülbent gibi çıkıyor. Soyarak kenara alalım. Yani o kabuklar çünkü güzel olmuyor. O yüzden soymanızı tavsiye ederim. Domatesleri de şöyle kabuğundan tutun. Bakın tuttum. İçindeki domates kendiliğinden düştü. Kuru soğanlarımızı da yaprak yaprak bu şekilde açabilirsiniz. Hepsi közlendiği için çok kolay oluyor. Şimdi biberleri ve kapya biberleri de şöyle elinizde biraz doğrayın. Kuşbaşı diyebilirim. Çok da mıncık mıncık ufak yapmayın ki hani belli olsun salatamızın veya yemeğimizin içinde neyin ne olduğu. Bakın sevgili arkadaşlarım, sarımsakları hiç doğramadım, öyle bıraktım. Soğanları da öyle bıraktım. Sadece biberleri doğradım. Ve hemen makarnamızı pişirmeye başlayabiliriz. Kaynayan suyumuza 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Ve suyumuz kaynarken makarnalarımızın hepsini suyumuzun içine atalım. Kaynarken atın. Hani böyle bakın, ben sonradan böyle top top attım. Korkmayın. Siz şöyle bir karıştırınca hepsi tekrar böyle tık 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 diye ayrılıyor. Yapışma diye bir şey söz konusu değil. Hepsini güzelce bir 10 dakika güzelce kaynatalım. Yani böyle makarnalar üstüne doğru çıkacak. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle köpük köpük bir 10 dakika güzelce pişirelim. Ben bu arada kenara soğuk su ve makarnaları çıkaracağım kaseyi hazırladım. Bakar mısınız sevgili arkadaşlarım, o kadar kolay bir hamur yoğurduk. Çok şipşak. Yani bu makarnayı yapmanız maksimum yarım saatinizi alır. Ama ev yapımı makarnanın yerini hiçbir şey tutmaz. 10 dakikanın sonunda kaynar sudan alıyorum. Hemen soğuk suya transfer ediyorum. Yani bunu yapmamızın sebebi, pişmeyi soğuk suya vererek durduruyoruz. Yani daha fazla pişmesini engelliyoruz. Soğuk suda şöyle bir harmanlayıp kenardaki tabağa aldım. Ve bütün makarnaları aynı şekilde şöyle güzelce süzgeçle alıp önce soğuk suya, sonra bir karıştırıp servis tabağına alıyorum. Hemen hikayesini anlatmak isterim. Beni Instagram'dan takip eden izleyicilerim bilir. Ben bir ay önce İtalya turu yapmıştım. İtalya'daydım. Orada bize bu bir meze olarak gelmişti. Çok hoşuma gitti. Fotoğrafını çekmişim. Geçenlerde albümü gezerken gördüm. Hemen dedim ki bu tarifi izleyicilerime vermem gerek. Çünkü muazzam bir lezzetti. Bütün makarnalarımızı pişirdik. Sizlere şöyle detaylıca göstereyim. Biliyorsunuz az önce bütün sebzelerimizi de közlemiştik. İçine bir tane taze sarımsağımızı rendeleyelim. Veya bir sarımsak sıkacağıyla da yapabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz, yarım limon suyu ve bir tutam reyhan kullanacağız. Yani basilikum. Onu da böyle yapraklarını taze kullanacağız. Toz kullanmanız veya kuru tavsiye etmem. Onun yapraklarını sadece elimizle koparalım. Bıçakla doğramayın ki aromasını muazzam bir şekilde yaysın. Üzerine biraz karabiber ve 5-6 yemek kaşığı kadar da zeytinyağımızı ilave edelim. Yani bu sonradan eklediğimiz basilikum, yani reyhan benim bildiğim Türkçesi, yanlışsa lütfen uyarın. Tam yediğiniz anda inanılmaz güzel bir lezzet katmıştı. Umarım denediğinizde bu fikri sizler de beğenirsiniz. Şimdi harcımızı güzelce bir karıştırdık, sosladık. Pişirmiş olduğumuz ve hazırladığımız makarnamızın üzerine közlenmiş sebzelerimizi, yani marine ettiğimiz sebzelerimizi ekleyip güzelce karıştıralım. Hem görünüşü çok güzel. Yani sevgili arkadaşlarım, bakar mısınız? Yani bunu yapın. Mangalın yanına meze olarak, salata olarak da getirebilirsiniz. Veya sıcak olarak, makarna olarak servis edebilirsiniz. Ben bugün zeytinyağlı yaptım ama tabii ki siz bunu tavada böyle güzelce ısıtın. Yemek olarak servis edin. Biraz da parmesan peyniri rendelerseniz yeme de yanında yat diyoruz. Hemen bir servis tabağına aldım. Makarnamız sunum için hazır. Makarna demeyin ben buna. Ne diyelim biz buna? Közlenmiş sebzeli ev yapımı makarna
diyebiliriz. Şöyle size bir gösterdim ve hemen büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Şöyle düşünün sevgili arkadaşlarım, yani çok pratik bir şekilde evde makarna yaptınız, kendiniz yaptınız. Bunun içine közlenmiş sebzeleri marine ederek karıştırdınız. Yani aslında lezzetini tahmin etmeniz lazım. Sonradan eklediğimiz o taze reyhan da bütün bir lezzeti ne diyoruz tam böyle tacı olmuştu. Mutlaka denemenizi isterim. Böyle farklı lezzetleri seviyorsanız mutlaka denemelisiniz. Şimdiden hepinize afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.